Biz insanlık tarihini anlatırken başlangıcı her zaman tek bir kişiye bağlarız: Adem. Ama bugün sana öyle bir soru soracağım ki cevabı tüm bildiklerini kökünden sarsabilir. Adem'den önce kim vardı? Bu soru binlerce yıldır fısıltı halinde dolaşır. Teologlar tarafından bastırılır, tarihçiler tarafından görmezden gelinir, arkeologlar tarafından açıklanamaz sınıfına konur. Ama ortadan kaybolmaz. Çünkü gerçeğin izi kolay silinmez. Kutsal metinler, kadim mitolojiler, arkeolojik anomaliler ve modern genetik. Hepsi aynı gerçeğe doğru işaret eder. İnsanlık Adem'le başlamadı. Ondan önce unutulmuş, bilinçli, gelişmiş bir halk yaşadı. Onlar insana benziyordu ama tam olarak biz değillerdi. Daha uzun yüz hatları, yüksek alın yapıları, biraz daha büyük gözleriyle sanki farklı bir bilinç seviyesine aittiler. Bugün onlara pre-adamitler diyoruz. Ama belki de onların gerçek adı tarihin çok derinlerinde kayboldu. Ve belki de bu yüzden konuşmak bile tabu. Ama biz bugün tabuya dokunuyoruz. Tarihin yasaklı bölmesine giriyoruz ve soruyoruz: Adem'den önce gerçekten kim vardı ve neden onlardan geriye sadece sessizlik kaldı? Kur'an'da Tanrı meleklere yeni bir varlık yaratacağını söylediğinde, meleklerin verdiği cevap tarihteki en büyük işaretlerden biridir. Orada yine kan mı dökecekler? Ama dikkat edin, insan henüz yaratılmamıştı. Melekler insanın kan dökeceğini nereden biliyordu? İşte tefsircilerin önemli bir bölümü bu ayetin pre-adamitlere işaret ettiğini düşünür. Bu halk yeryüzünde yaşamış, uygarlıklar kurmuş ama sonunda birbirlerine girmiş, kan dökmüş, dünyayı kaosa sürüklemişti. Tevrat da benzer bir sır taşır. Tanrı'nın oğulları insanların kızlarını gördü ve onlarla birleşti. Bu ifade birçok araştırmacıya göre Adem'den önceki ileri insan türüne işarettir. Sümer tabletlerinde ise derler ki, tufandan önce kara saçlı halklar vardı. Bu halkların çizimleri şaşırtıcı şekilde insan gibi ama yüzlerinde farklı bir oran var. Daha uzun yüz yapısı, büyük gözler, yüksek elmacık kemikleri. Sanki Sümer rahipleri bizim bugün pre-adamit dediğimiz o türü resmetmişti. Pre-adamitler efsane değilse arkalarında iz bırakmış olmalılar ve bırakmışlar. Sadece biz bakınca görmüyormuş gibi yapıyoruz. Güney Afrika, 250 bin yıllık taş yapılar. Burası Adam's Calendar olarak biliniyor. Taş dizilimleri astronomik olarak doğru ama bilime göre o tarihte insan böyle hizalamaları yapamazdı. Peki yaptıysa kim yaptı? 200 bin yıllık maden ocakları. Güney Afrika'da bulunan devasa tüneller düzenli şekilde açılmış gibi duruyor. Bu ocaklar ilkel insan tarafından yapılamaz. Ama pre-adamitler fiziksel olarak insan gibiydiler. Uzun, güçlü, gelişmiş kas yapıları. 40 bin yıllık taş oymalar. İspanya ve Orta Afrika'da bulunan yüz çizimleri daha büyük gözlü, uzun kafalı bir insan türü işaret ediyor. Bu çizimler pre-adamit yüzüne çok yakın. Antarktika buzunun altındaki şehir benzeri yapılar. Uydu taramaları buz altında geometrik çizgiler gösteriyor. Doğa bu kadar mükemmel çizgi üretmez. Ve zamanları Adem'in çok öncesi. Pre-adamitler neye benziyordu? Bugünkü arkeolojik bulgular, kadim çizimler, eski tabletlerdeki tasvirler ve bazı kafatası anomalileri birleştiğinde ortaya tek bir tablo çıkıyor. Onlar insandı ama bizden farklıydı. Kafatasları hafif uzundu, alınları daha genişti. Gözleri biraz daha büyüktü. Tenleri altın bronz ara tonlarda tasvir edilirdi. Boyları modern insandan uzundu. 1.90 ila 2.10 arası. Yüz hatları daha keskin ve simetrikti. Bu özellikler günümüz insanına ait değil ama tam hayvan da değiller. Tam ortada. Sanki insanlığın önceki versiyonu gibiler. Belki de Tanrı, Adem'i yaratırken onlardan sonra yeniden başladı. Bu yüzden melekler yine mi diye sordu. Modern genetik bilimin en soğuk alanı ama bazen en derin sırları o söyler. İnsan DNA'sı incelendiğinde bilim insanlarının beklemediği bir şey çıktı. Tanımlanamayan bir atadan gelen gen parçaları. Bu gene ghost lineage yani hayalet soy deniyor. Neandertal değil, Denisovan değil, bilinen homo türlerinden hiçbiri değil. Bu soy kimdi? Cevap basit. Kayıp bir insan türü. Peki bu kayıp tür kim olabilir? Modern insana en yakın ama tam olarak benzemeyen.
fiziksel farkları tam olarak preadamit tasvirlerine uyuyor. Yani bilim farkında olmadan preadamitlerin biyolojik izini bulmuş olabilir. Platon, Atlantis'ten bahsederken orada yaşayan halkı Tanrı'ya yakın insanlar diye tanımlar. Kafatasları uzun, gözleri büyük bir halk. Mu kıtasının çizimlerinde de aynı yüz hatlarına sahip figürler görülür. Hatta Polinezya mitlerinde ilk insanlar bizden daha uzundu denir. Lemuria ise neredeyse tamamen insan ama farklı bir halkla doludur anlatılara göre. Bunlar sadece efsane midir? Yoksa preadamitlerin hatıraları mı? Belki tufan onları yok etti. Belki kıtaların çöküşü ya da bir göksel felaket. Ama hikayeleri yaşadı. Çünkü insanlık unutur ama mitoloji unutmaz. Peki bu konu neden tabu? Çünkü eğer kabul edilirse Adem ilk insan değildir. Dinlerin başlangıç noktası değişir. Tarih yeniden yazılır. Bilim insanın evrimini baştan çalışmak zorunda kalır. Kimlik, soy, yaratılış kavramları alt üst olur. En önemlisi de şu, insan özel değildir. Bizden önce bir tür daha vardı ve onlar bizden daha gelişmiş olabilir. Bu düşünce kontrol mekanizmasını yıkar. Bu yüzden susturuluyor. Bu yüzden preadamitlere dair belgeler ya kayboluyor ya uygunsuz veri diye sınıflandırılıyor. Gerçek bazen tehlikelidir. Preadamitler tamamen yok olmuş olabilir ama bilinçleri kalmış olabilir. Bazı rüyalarda gördüğün yabancı şehirler, hiç gitmediğin halde hatırladığın yerler, dejavu hissi, eski, bilinmeyen bir dünyaya aitlik duygusu, bunlar sadece psikolojik değildir. Bunlar kolektif hafızanın sızıntılarıdır. Belki de preadamitlerin ruhsal yankıları bizim bilinçaltımızda yaşamaya devam eder. Adem ilk insan değildi. Adem, Tanrı'nın yeni bir başlangıç dediği andı. Ondan önce bir insanlık vardı. Farklı yüzlere sahip, farklı gözleri olan, farklı bir bilinç taşıyan bir halk. Onlar yükseldi, uygarlık kurdu, bilgiye hükmetti ama sonunda yok oldu. Belki kıyametle, belki tufanla, belki kendi elleriyle. Biz onların küllerinden doğduk. Peki şimdi ne biliyoruz? Adem ilk değildi, biz ilk değiliz. Belki son da olmayacağız. Preadamitlerin hatalarını mı tekrarlıyoruz? Teknolojiye hükmediyoruz, doğayı yıkıyoruz, kibirle hareket ediyoruz. Belki de döngü yeniden başlıyor. Son bir soru bırakalım. Adem'den önce kim vardı? Cevabı belki taşlarda değil, içimizde saklı. Unutmayın, sorgu zamanında her soru yeni bir yolculuktur ve biz bu yolculukta yalnızca cevapları değil, saklanan sırları da arıyoruz. Eğer bu yolculuk size ilham verdiyse ve gizemlerin perdesini birlikte aralamaya devam etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü çok yakında yeni sorular, yeni sırlar ve belki de hiç beklemediğiniz cevaplar sizleri bekliyor.